Satranç Oyunları kanalından herkese merhaba. Harika bir oyunla karşınızdayım. Beyazlarda Bobby Fischer, siyahlarda ise Bent Larsen. Hazırsanız oyuna başlayalım. Fischer E4 hamlesiyle oyuna başlıyor. C5, Sicilya savunması, At F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, at C3, G6, Dragon varyantı, file E3, D4 atını desteklerken vezir D2 gelip vezir fil bataryası oluşturup G7'ye gelecek olan fianchetto filini değişmek isteyecek. Bu konumda Larsen direkt at G4 gelip fili rahatsız etmek isterse alet kaybeder. At G4, Fischer fil B5 hamlesiyle şah çeker. At C6 kapatılırsa at alır C6'dan sonra Fischer fil alır C6 hamlesiyle çatal atar. Bu konumda fil D7 kapatılırsa fil açmazda olduğu için vezir alır G4 ile Fischer alet öne geçerdi. Nerede kalmıştık? Fil E3, fil G7, fili uzun çapraza yerleştirdi. F3, E4'ü korurken G4 sürüşünü destekliyor. Kısa rok, vezir D2, vezir fil bataryası oluşturdu. Uzun rok hazırladı. At C6, D4 atına baskı oluşturdu. E4 piyonu Fischer alan üstünlüğü veriyor. Larsen'in oyunu en azından eşitleyebilmek için D5 sürmesi gerekiyor. Fil C4, Larsen'in D5 sürüşünü engellerken F7'ye baskı oluşturdu. At alır D4. Larsen açık C dikeyinden uzun rok atacak olan Fischer atak başlatmak için C dikeyini açtı ve vezir fil bataryasını bozuyor. Fil alır D4. Fil E6. Piyon yapısının bozulmasını önemsemiyor. Fischer fili alırsa fil alır E6'dan sonra Larsen F alır E6 ile alışı merkeze doğru yapacak. Hem merkez kontrolünü artırıp hem de F dikeyini açmış olacak. Fil B3. Alışı rakibine bıraktı. Bu sefer Larsen fili alırsa Fischer C alır B3 hamlesiyle C dikeyini açar ve açık C dikeyinde rakibini karşılar. Vezir A5. C3 atına baskı oluştururken B5 sürüşünü destekliyor. Uzun rok, B5, şah B1, profilaktik hamle, şah A2'yi korudu ve C dikeyinden ayrıldı. B4, şahın savunmasında kritik bir öneme sahip olan atı istedi. At D5, fil alır D5, fil alır D5, kaleyi isteyerek geldi. Kale A C8, kale istekten çıktı ve yarı açık C dikeyine geldi. Fil B3, kale C7, C dikeyinde kalelerini çiftlemek istedi. H4, Fischer piyon sürüşleriyle şah kanadından saldırıya başladı. Ters kanada atılan roklarda savunmanın en iyi yolu çoğu zaman saldırıdır. Pasif kalmak yerine hızlı karşı oyun şarttır. Vezir B5, A7'deki piyonun önünü açtı. H5, H dikeyini açmak için yapılan piyon fedası. Bu piyon alınırsa at alır H5, fil alır G7, şah alır G7, G4. Atı ister. At F6, vezir H6, şah G8, F6 atı H7'den mate engelliyor. G5. Fischer'ın saldırısı kazanca götürürdü. Kaldığımız yerden devam edelim. H5, kale Fc8, H alır G6, H alır G6, H dikeyi açıldı. G4. G4 hamlesiyle vezirin yatayını açtı. Vezir gerektiğinde H dikeyine gelebilir ve G5 sürüşüyle ata saldırabilir. A5. Larsen vezir kanadından saldırısına devam ediyor. A4 hamlesiyle fili sıkıştırabilir. G5. At yanlış bir yere kaçarsa oyun hızlı bir şekilde biter. At H5. H dikeyini kapattı. Fischer'dan mükemmel bir kalite fedası geliyor. Kale alır H5. Çift ünlem. Bilgisayar bu konumda ilk önce fil alır D4 yap. Veziri saptır. Sonra kaleyi al diyor. Larsen oyuna G alır H5 hamlesiyle devam ediyor. Larsen'in şah kanadı piyon yapısı iyice bozuldu. Ve Larsen'in saldırısı yavaş kaldı. Larsen A4 hamlesiyle fili sıkıştırmak istiyordu. Fil bir şekilde kaçarsa da Larsen
Kale alır C2 hamlesiyle saldırısına devam edecekti. G6. Açmazda olan F7 piyonuna saldırdı. Fischer bu hamleyle rakip şahı iyice zayıflattığı gibi B3 karesindeki fili de kurtarmış oldu. E5. En azından Fianchetto filini oyunda tutup konumu bir şekilde savunmak istedi. G alır F7. Şah F8. Fil E3. D5. B3'teki filin F7'ye bakışını engelledi. Larsen F7'deki piyondan kurtulmak istedi. Fischer bu konumda dikkatli olmalı. F7'yi korumak için fil alır D5 yapılırsa Larsen kale alır C2 hamlesiyle karşı atak şansları elde eder ve oyun dengede olurdu. Nerede kalmıştık? D5. Fischer E alır D5 hamlesiyle oyuna devam ediyor. Kale alır F7. Larsen F7'deki piyondan kurtuldu ama bu sefer de Fischer D dikeyinde geçer piyon elde etti. D6. B3'teki filin çaprazını aşıp kaleyi istedi ve geçer piyon ilerledi. Kale F6. Fil G5. Fischer kaleyi istedi. Larsen bu konumda kaleyi korumaya çalışırsa örneğin kale G6. Fischer 4 hamlede mat ederdi. Fil E7 şah. Şah E8. D7. Şah alır E7. Fischer D8 sürüp vezir terfi eder. Kale alır D8. Vezir alır D8 ile Fischer mat ederdi. Bu kaleyi korumanın bir yolu yok. Nerede kalmıştık? Fil G5. Vezir B7. Fil alır F6. Fil alır F6. D7. Kaleyi alarak vezir terfi etmek istedi. Kale D8. Geçer piyonu bloke etti. Bu konumda 3 hamlede mat var. Bunu size bırakıyorum. Cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Fischer bunu beğenmemiş olsa ki oyuna vezir D6 hamlesiyle devam ediyor. Ve Larsen oyunu terk ediyor. Fischer 3 hamle yerine 7 hamlede mat etmeyi tercih etti. Larsen bu konumda file E7 kapatırsa vezir H6 ile mat var. Vezir D6 hamlesine geri dönelim. Vezir D6. Larsen şah G7 hamlesiyle devam ederse kale G1. Şah H7. Vezir alır F6. Vezir G7 mat ister. Vezir alır D7. Vezir G6. Şah H8. Vezir alır H5. Vezir H7 zorunlu. Vezir alır E5. Vezir G7 zorunlu. Vezir alır G7 ile Fischer mat ederdi. Larsen'in terk ettiği konumda videoyu bitirelim. Vezir D6. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.